Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Özellikle kahvaltılarda yapabileceğiniz harika bir tarif ile karşınızdayım. 3 adet domates kullanacağım. Domatesin sap kısımlarını kesmekle başlıyorum hemen tarifimize. Sap kısımlarını kestikten sonra içerisindeki gördüğünüz gibi o çekirdek kısmını da bir güzel temizliyorum. Hani sanki böyle dolma yaparmış gibi içini o şekilde boşaltacağız. Bütün domateslerde aynı işlemi uygulayacağız. Hep aynı kararsızlığı yaşıyoruz biliyorsunuz. Bugün kahvaltıda ne yapsam, ne pişirsem diye hep farklı bir şeyler olsun istiyoruz. Evdekiler, sevdiklerimiz ya da arkadaşlarımız geldiği zaman bu tarif gerçekten kahvaltı için çok lezzetli bir tarif. Aynı zamanda yapması da çok kolay. Domates zaten her öğünün bence vazgeçilmezi. Lezzetli bir sebze olmanın ötesinde sağlık açısından da birçok faydası var. En belirgin özelliklerinden bir tanesi de sindirim sağlığına yardımcı olması. Ben de genellikle tariflerimi zaten hep bu şekilde seçiyorum. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi uygulayabilirsiniz. Şimdi bir tutamda taze soğanım var. Onları da domateslerimin içine yerleştireceğim. Önceden yıkadım ve ince ince doğruyorum. Taze soğanda tam bir C vitamini deposu ve özellikle ben kış aylarında kullanmayı çok tercih ediyorum. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek bizi gribal enfeksiyonlardan da koruyor. Şimdi doğradığım taze soğanlarımı domateslerimin içerisine yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Yeşil soğanlarımın arkasından domateslerimin içine bir miktar da peynir koyacağım. Ben mozzarella tercih edeceğim. Tulum da tercih edebilirsiniz. Kaşar da olur. Tamamen eriyen bir peynir kullanmak istemiyorum. Böyle biraz tortu şeklinde de kalsın istiyorum açıkçası. Bu yüzden mozzarella tercih ettim. Ama siz dediğim gibi kaşarda, tulumda, istediğiniz varsa cheddar'da hani ama tulum da çok yakışır. Kesinlikle öneriyorum. Bir öncekinde çünkü tulumlu denemiştim. O da çok lezzetli olmuştu. İstediğiniz bir tanesini yapabilirsiniz. Şimdi arkasından da birer tane her birinin üstüne yavaş yavaş yumurtaları kırıyorum. Çünkü hem akı hem de sarısı domatesimin tüm boşluklarına yerleşsin istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda lezzetli domateslerimiz hazır. Arkasından bir fırın kabını yağlayacağım ben. İstediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Sıvı yağ ya da tereyağı da çok yakışır. Zeytinyağı da ben her zaman biliyorsunuz tercihim. Sonrasında kabımı fırça yardımıyla yağlıyorum ve domateslerimi içine yerleştiriyorum. Biliyorsunuz başta yeşil kısımlarını kesmiştim, baş kısımlarını. Şimdi onları bu şekilde gördüğünüz gibi yerleştiriyorum ki domatesimin tabanları yanmasın ve böyle bir çanak gibi görünsünler. Hem de hoş bir sunum olsun diye. Onları kestiğim başlıkların üzerine yerleştiriyorum domateslerimi. En son biraz tuz ilave edeceğim. İsterseniz siz karabiber de ilave edebilirsiniz. Ben çok seviyorum, yakıştırıyorum. Hatta farklı baharatlar da tabii ki kullanabilirsiniz. Tamamen o kısmı size bırakıyorum. En son üstüne yine birazcık böyle taze soğan, isterseniz maydanoz da olur ya da işte biraz mayonez, biraz peynir, kaşar. Tamamen size bırakıyorum hani bu kısmını. Biliyorsunuz kaşar eridikçe inanılmaz iştahı da arttırıyor ve tamamlıyor bence bu tarz yemekleri zaten. Son olarak da kaşarı ben koydum. Şimdi artık fırına sürmesi kaldı. Ben 3 adet domates yaptım ama siz kişi sayısına göre isterseniz 6-8 yapabilirsiniz. 2 tane de yapabilirsiniz. Sadece 25 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. 200 derece fırında. Kokusuna yine sarı dayanamadı. Yanıma geldi gördüğünüz gibi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Piştikten sonraki halini de göstermek istiyorum size. Kestikçe içinden harika lezzetler çıkıyor. Hem yumurta hem kaşar, taze soğan. Hatta ben mozzarella da koydum biliyorsunuz biraz. Ayrıca baharatlar gerçekten harika ve doyurucu. Aynı zamanda da çok hafif bir tarif. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. Hem sağlıklı hem de gerçekten çok farklı lezzetleri olan diğer tariflerimi de görmek isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.